Herkes hoş geldi. Benim gibi ufacık bir kadın, yaklaşık 1,60 boyunda bir kadın da böyle kameraya sığamıyorsa ne diyeyim ki yani? Biraz öyle oldu açıkçası. Hoş geldiniz. Bir canlı yayınla daha karşınızdayım. Saat 11 oldu. Zaten 11'i bulur demiştim yayını açmam. Yarın bir milli maç var. Türkiye-Hollanda maçı ve birçok kimse maçı izleyecek. Belki ben de izlerim. O yüzden yayını bugün açmayı düşündüm. Doğru karar herhalde. Teşekkür ederim şapka için iltifatlara. Yalnız bugün böyle nasıl sürekli yani hep bir iş hallettim. Özellikle saat 4'ten sonra hala oturmadım. Birazcık dinlenmek de istiyorum açıkçası. Maillere henüz bakamadım. O kadar böyle biraz da karışık işlerim oldu ki böyle bazı sorunlar vardı. O yüzden, mailleri daha kontrol edemedim. Ay, bu arada bu şapka da başımı terletti be. Şapka takayım dedim, yarım saattir kafamda. Yani kılığı değiştirdim, son dakika taksana yani. Oh, evet. Evin dekoru mesela burayı toparladım, öbür taraf dağınık. Yani güzel parçalar, bölümler yaptım ama çok dağınıklık var. Yani bugün arada ne kadar şeyler de hallettim. Böyle evi düzeltmeye fırsatım olmuyor biliyor musunuz? Yani gerçekten bir yardımcıya çok ihtiyacım var. Bunu son zamanlarda daha çok hissediyorum. Bugün yurt dışında şöyle, Patreon'da varım. Yani buradaki üyelik yayınlarını Patreon'a koyuyorum ama Patreon'u daha arttıracağım açıkçası. Ay, bu arada bu ayakkabı da beni rahatsız etti. Galiba birazdan çıkaracağım. Evet, bugün ne masalı okuyalım? Şimdi size seçenekler sunacağım. Bir oyun oynayalım. Bakalım kimin dediği olacak. Seçenekler sunacağım ve buradan bana mesela böyle renkli teşekkürler falan var ya da ben kiminkini görürsem eee onun dediği ülke masallarından okuyacağım. Hint masalları, Kızılderili masalları, Rus masalları, Japon masalları, İbrani masalları, Türk masalları. Evet, tablodaki benim ve benim yaptığım bir resim. Ay, bu arada bu şapkalar sıcak günde gerçekten takılmaz ve insanın başını terletiyor. Türk mü olsun? Oo, tabii milli maçta var. Türk masalı okuyayım. Ya, düşünce kitapları, haklısınız. Bunun için ayrı hazırlık yapmam lazım. Bunu okurken, yani, kışa daha uyar bunlar. Şu anda mesela ben pek de hazırlık yapamadım ve bir tane bir şey okuyayım dedim. Anca, hani, hazırlandım, süslendim ve insanın en çok baktıkları da burada biliyorum kimselerin. Buratonlar, evet. Gül Güzeli, masal ismi bulacağım. Bir parça ciğer için. Çok kısa da olmasın, böyle 5-6 sayfalık. Sihirli. Rüzgar iblisi. Bunu mu okusam acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, bu uzun. Yok. 1, 2,5, 3,5, 4,5, 5. Evet. Ejderhalı bir masal okuyayım. Buna karar verdim. Thank you. Yes, I will be at reading. I will read a book, a tale. Biraz rahat edelim ama değil mi ya? Çok yoruldum zaten bugün. Teşekkür ederim. Birazdan da bu ayakkabıyı çıkarırım.
40 Şehzade ile 7 başlı ejderha. Bir zamanlar 40 oğlu olan bir padişah varmış. Bu şehzadeler bütün gün ormanda gezer, kuş yakalayıp yabani hayvanları avlarmış. Fakat en küçükleri 14 yaşına geldiğinde babaları oğullarının evlenme vakti geldiğini düşünerek hepsini çağırtmış ve arzusunu dile getirmiş. Evleniriz demiş 40 kardeş ama ancak aynı anne babadan kız kardeş bulduğumuzda. Bir dakika, ben bu masalı okudum mu? Bir dakika. Yok, okumadım. Ya bunlar da hep böyle bir sürü eş alma şu bu falan oluyor ya. Siyah çorap giymiyorsun artık diyorlar. Bu sıcakta nasıl çorap giyeyim yani? Şu sıra çorap giyemem. Evet, devam ediyorum. En küçüğün şöyle bir şey. Bunun üzerine padişah böyle ama ancak aynı anne babadan 40 kız kardeş bulduğumuzda demiş kardeşler. Bunun üzerine padişah böyle 40 kız kardeş bulmak için bütün ülkeyi aramış. 39 kız kardeş olan aileler bulsa da 40 kız kardeş bulamamış. Ya 40 tane kardeş için bir kadının 40 sene boyunca doğurması gerekir. Kadın 15 yaşında adet olmaya başlasa sürekli her sene ömrü boyunca doğurması gerekiyor. Tüm kadınlığı boyunca. Bu nasıl bir gaddarlık ya? Yani kadına nasıl ya aynı anne babadan 40 çocuk doğurmak ya? Hani belki bir seferde birkaç tane doğurursa. Neyse. En küçüğünüz başka bir eş alsa demiş padişah o oğullarına. Ama 40 kardeş buna razı gelmemiş ve babalarına isteklerini başka bir ülkede aramak için yalvarıp yakarmışlar. Padişah da ne yapsın? İsteklerini geri çevirmemiş. Onlara izin vermiş. Ancak ayrılmadan önce hepsini huzuruna çağırıp şöyle demiş. Size söyleyeceğim 3 şeyi aklınızdan çıkarmayın. Yolculuğunuz sırasında büyük bir pınara denk geleceksiniz. Sakın ola geceyi yakınlarında geçirmeyin. Pınarın ötesinde bir kervansaray vardır. Orada da kalmayın. Kervansarayın ardında ise geniş bir çöl uzanır. Orada da bir dakika olsun dinlenmeyin. Bir dakika ya. Ben bunu hatırlıyorum sanki bu masalı. Ben bunu okumayacağım. Bir dakika, gerçekten. Daha kısa bir masal okuyacağım ama bunu sanki okudum gibime geliyor. Evet, şöyle bir şey okuyacağım. At, cin ve cadı. Bu masalı okuyacağım. Evet, yeni baştan başlıyoruz. Yalnız ben bu şapka beni. Ay gerçekten çok sıcak. Ay kameraya vurdum. Ay kamera diyorum, mikrofona vurdum. Kusura bakmayın. Gerçekten çok profesyonellik dışı davranıyorum bugün. Neyse, başlıyoruz. Bir zamanlar 3 kızı olan bir padişah yaşarmış. Günün birinde bir seyahate çıkmaya hazırlanırken 3 kızını yanına çağırarak en sevdiği atını elleriyle beslemelerini istemiş onlardan. Diğer her şeyi ihmal etseler bile bunu ihmal etmemelilermiş. Padişah atını öyle çok seviyormuş ki bir yabancının ona yaklaşmasına bile tahammülü yokmuş. Padişah kızlarına bu nasihatı verdikten sonra yola çıkmış. En büyük kızı hayvana yem vermek üzere ahıra girmiş ama at onu yanına yanaştırmamış. Bunun üzerine yemi ortanca kız götürmüş. At ona da aynı şekilde davranmış. Kızların en küçüğü yemi götürdüğünde ise tam tahmin ettiğim gibi en küçüğe izin verir. Hayvan hiç kımıldamadan kızın onu beslemesine izin vermiş. Küçük kız ablalarına döndüğünde ablalar kardeşlerinin âlâ kadar olabilmesinden memnun olmuş. Kendileri bir daha bu zahmete girdiler. Padişah eve döndüğünde ilk işi kızlarının atıyla ilgilenip ilgilenmediğini sormak olmuş. Büyük kızları bizi yapabilir
araştırmadı demişler. Onunla küçük kız kardeşimiz. Padişah, evet, padişah gitmeden kızını atıyla diğer kızlarını da Şeyhülislam'ın ve Velid'in oğullarıyla evleneceğini duyurmuş. Atla kızı küçük kızı at. Biraz fazla oldu. 40 gün 40 gece süren büyük bir şölenle kızın evliliği kutlanmış. Küçük kız kardeş ahıra dönerken iki ablalı görkemli bir halde yaşamaya başlamış. Küçük kız kardeş gündüzleri kocası olan atla birlikte ev diye bir ahırda yaşamış. Ancak gece oldu mu ahır bir gül bahçesine, at kocası ise yakışıklı bir kahramana dönüşüyormuş. At deyince aklıma başka şeyler de geliyor. Atın tabii başka yerleri de büyüktür ya. O yüzden geceleri işte atı böyle yakışıklı görüyor. Çünkü büyükçe bir neyse. Neyse evet ben öyle şeyler neyse evet. Kendi dünyalarında böyle yaşayıp gidiyorlarmış ve bu sırlarını ikisinden başka kimse bilmiyormuş. Gündüzleri olabildiğince iyi zaman geçiriyorlarmış. Geceleri ise sabırsız arzuların zamanıymış. Oo, evet sabırsız arzular falan arzular şelale, at ve kız. Oo, evet bir yudum su içtim. Atı duyduktan sonra. Evet sıcak da bastı gerçekten. Neyse ben galiba yere oturacağım. Tüylü ya bu da yakıyor beni. Şimdi ateş bastı. Gerçekten ateş bastı. Atla falan. Neyse geceler arzular şelalediler. Padişah bir gün sarayda bir yarışma tertip etmiş. Nice yiğit savaşçı müsabakalara ismini yazdırmış ama kimse padişahın büyük kızlarının kocaları gibi cesurca dövüşemiyormuş. İki abla şuraya bak diyormuş. Ahırda yaşayan kardeşlerine şuraya bak kocalarımız diğer savaşçıları nasıl da deviriyor mızraklarıyla. İkisi de aslanlar gibi. Ya senin at kocan nerede? Hay çok at kocan of at kocan benim. Hı. Karısından bunu öğrenen at koca titreyerek bir insana dönüşmüş. Bir at tepesine atlamış ve karısına ne olursa olsun onu ele vermemesini söyleyerek karşısından her şeyi tek bir mızrak darbesiyle geçmiş, bacanaklarını atlarının üzerinden devirmiş, sanki oradan hiç ayrılmamış gibi birden ahıra dönmüş. Ertesi gün müsabakalar başladığında iki abla üç kız kardeşiyle yine dalga geçmiş. Bilinmeyen kahraman yeniden ortaya çıkmış, herkesi yenmiş ve ortadan kaybolmuş. Üçüncü gün at koca karısına şöyle demiş. Günün birinde başın dara düşerse, yardımına ihtiyacın olursa sana vereceğim bu 3 saç telini yak. Nerede olursan ol yardımına geleceğim. Sonra da yeniden müsabakalara katılarak bacanaklarını alt etmiş. Herkes bu yetenekli kahramana hayranlıkla bakıyormuş. İki abla da öyle. Yine kız kardeşlerine dönüp şu hünerli yiğitlere bak, senin o pis at kocana benzemez bunlar demişler. Desek ya neler neler yapıyor. Neyse. Evet, devam ediyoruz. Kız hiçbir şey söylemeden öylece durmaya, durmaya daha fazla dayanamayarak o yakışıklı kocasından başkası olmadığını söylemiş ablalarına. Ancak tam adamı gösterecekken adam var olmamış gibi ortadan kaybolmuş. O an aklı başına gelmiş. Kocasının ona sırlarını ifşa etmemesini tembihlediğini hatırlayarak telaşla ahıra koşmuş. Ama boşuna. Kocası ne at olarak ne de insan olarak çıkıp gelmiş. Gece olduğunda ahır gül bahçesine de dönmemiş. Oo. Evet, ben birazcık yere oturacağım ya. Bu da ahırda kalsın. Ah, çünkü sıcak bastı. Yaz günü normal insan yani böyle normal insan diyorum. Yere oturabilir biraz sıcak. Evet ahır kaybolmuş. Ahır gitti. Yani
at koca gitti. Eyvah ağlamışız. Kocama ihanet ettim. Onu kalbi kırdım. Ne büyük bir yanlış. Bütün gece gözünü kırpmamış. Sabaha kadar ağlamış. Kızıl Şafak söylerken padişah babasına giderek at kocasının kaybolduğunu söylemiş ve babasından gereksiz dünyanın ucuna gidip onu bulmak için izin istemiş. Babası boş yere onu vazgeçirmeye, kocasının muhtemelen evliliğlerden olduğunu, onu bulmanın imkansızlığını anlatmaya çalışmış ama kızı kararından döndürememiş. Ona izin vermekten başka bir şey gelmemiş elinden. Genç kız büyük bir arzuyla yola koyulmuş, narin bedeni yorgun düşene dek hiç durmadan yürümüş. Nihayet yüce bir dağın eteğinde bitkin düşerek çöküp kalmış. O an aklına 3 saç teli gelmiş, hemen çıkarıp tellerden birini tutuşturmuş. O saat kocasının kollarında bulmuş kendisi. İkisi de mutluluktan konuşamayacak durumdaymış. Yine arzular şelale oluyor galiba. Konuşamıyorlar bile at kocayla. "Sana sırrımı kimseye söyleme demedim mi?" demiş genç adam kederle. "Cadı anam seni görürse hiç durmaz, parça parça eder. Bu dağda yaşarız biz. Birazdan burada olur. Seni görürse vay haline." Sultanın zavallı kızı çok korkmuş ama onu bulmak için katlandığı onca sıkıntıdan sonra kocasını yeniden kaybedeceğini düşünerek ağlamaya başlamış. Cin çocuk karısının acısını görünce derinden etkilenmiş. Ona bir dokunuşla elmaya dönüştürerek rafın üzerine bırakmış. Kız elma oldu. Oğlanın cadı anası dağın tepesinden telaşla aşağı inerek insan eti kokusunu aldığını, bu kokunun ağzını sulandırdığını söylemiş. Elmayı yiyecek galiba. Oğlu ise bir de cadı, elma, belki de cadı olarak elmayı başkasına verecek. Bilinmez. Bakalım. Değişik bir masal ya. Hoşuma gitti bu at adam falan. Devam ediyorum. Boş yere anasını oralarda insan olmadığını ikna etmeye çalışmış. Kadın oğluna inanmamış. "Eğer saldırmayacağını yumurta üzerine yemin edersen sana ne sakladığımı gösteririm," demiş oğlu. Cadı kadın yemin edince oğlan elmaya hafifçe dokunmuş ve elma güzel bir genç kıza dönüşmüş. "İşte karım," demiş adam annesine. İhtiyar kadın tek söz etmemiş. "Olan olmuş, olmuşa çare yokmuş. Gelinime birkaç iş veririm," diye düşünmüş. Genç çift birkaç gün huzur ve mutluluk içinde yaşamışlar. Ancak cadı kadın harekete geçmek için oğlunun evden ayrılmasını bekliyormuş. Sonunda bir gün genç adamın dışarıda bir işi çıkmış. Adam kapıdan dışarı adımını atar atmaz cadı kadın genç kıza "Süpür ve süpürme," diyerek dışarı çıkmış ve akşama kadar dönmemiş. Genç kız tekrar tekrar düşünmüş. "Ne yapmam gerek şimdi? Süpür ve süpürme derken ne demek istedi?" Sonra aklına saç telleri gelmiş. İkinci saç telini de yakmış. Karşısına birden kocası belirmiş. Ona ne olduğunu sormuş. Genç kız kocasına annesinin emrini söylemiş. "Süpür ve süpürme." Kocası annesinin kızdan odayı süpürmesini ama girişi süpürmemesini istediğini açıklamış. Kız da kocasının dediği gibi yapmış. Akşam cadı kadın eve geldiğinde gelinine verdiği görevi yerine getirip getirmediğini sormuş. "Evet anneciğim," diye yanıtlamış kız. "Süpürdüm ve süpürmedim." "Seni yalancı seni," diye haykırmış ihtiyar cadı. "Bunu sen akıl edemezsin. Kesin oğlum söylemiştir sana." Ah! Ertesi sabah cadı kalktığında genç kıza 3 tas vererek hepsini gözyaşlarıyla doldurmasını istemiş. Cadı evden çıkar çıkmaz genç kız tasları önüne koyup ağlamaya başlamış. Ama onun gözünden birkaç damla yaş bu tasları nasıl doldursunmuş? Hemen çıkarıp 3. saç telini de yakmış. Ay, saç telleri bitiyor ama. Evet. Ay, ay. Neyse. Kocası bir kez daha karşısındaymış. Genç kıza 3 tası da suyla doldurup sonra her birine bir tutam tuz atmasını söylemiş. İşte akılsız. Bak, akıl yok kızda. Tuz koysana. Doğru.
Kız da aynen öyle yapmış. İhtiyar cadı akşam eve geldiğinde kıza ne yaptığını sormuş. Genç kız da ona gözyaşlarıyla dolu 3 tası göstermiş. "Seni kurnaz seni!" diye haykırmış kadın yine. "Bu senin işin değil ama ben sana da oğlumu gösteririm. Ben sana da oğluma da gösteririm." Ertesi sabah ihtiyar cadı genç kıza bir iş daha vermiş. Ancak annesinin karısına yükleneceğini sezen genç adam annesi çıkar çıkmaz eve karısının yanına gelmiş. Zavallı kız artık üçüncü teli de yakmış olduğundan verilen görevle başa çıkmak için bir başına uğraşıyormuş ve çıkış yolu bulamıyormuş. Artık kaçmaktan başka yapacak bir şey yok demiş kocası. Çünkü annem senin başına bir iş gelene kadar durmayacak. Sonra karısını alarak yollara düşmüş. Yahu bunu önce yapsaydın ya. Akşam ihtiyar cadı eve geldiğinde ne oğlu ne karısı ortalıktaymış. "Kaçmışlar alçaklar!" diye haykırmış tehditkar bir sesle. Sonra yine bir cadı olan kız kardeşini arayarak oğluyla gelininin peşine düşmesini istemiş. Kadın bir testiye atlayarak bir yılanı kamçı gibi kullanmaya başlamış ve genç çiftin ardına düşmüş. Teyzesinin peşlerinde olduğunu gören cin çocuk karısıyla bir hamama, kendisini ise bir hamamın kapısında bekleyen bir adama dönüştürmüş. Hımm. Karısını hamama, kendisini de adama dönüştürüyor. Neyse. Cadı testisinden atlayıp hamamcıya doğru ilerlemiş ve buradan genç bir kıza oğlanın geçip geçmediğini sormuş. Genç adam, "Ben yalnız hamamı ısıtırım." demiş. "İçeride kimse yok. İnanmazsan gir de kendin bak." Cadı böyle bir adamla konuşmanın anlamı yok diye düşünerek yeniden testisine atlayıp uçmaya başlamış. Testi ama süpürge değil. Evet, az kaldı. Merak ediyorum sonunu. Ablasının da onları bulamadığını söylemiş. Ablası ona yolda birileriyle konuşup konuşmadığını sormuş. Kardeşi evet diye yanıtlamış. Yol kenarında bir hamam vardı. Hamamcıya onları sordum ama adam ya ahmaktı ya da sağır. İşe yarar bir şey söylemedi. Ablası asıl ahmak sen misin diye çıkışmış. O o adamın oğlum nasıl olduğunu anlamadın mı? Hamamın ise gelinim olduğunu, sonra hemen diğer kardeşine haber göndermiş ve kaçakların peşine düşmesini söylemiş. Cin çocuk eğer teyzesinin de bir testiyle uçtuğun Cin çocuk diğer teyzesinin de bir testiyle uçtuğunu görmüş, karısını bir dokunuşta su kaynağına dönüştürmüş. Kendisi de yanına oturup testiyle su almaya çalışmış. Cadı ona yanaşarak oralardan geçen bir kızla oğlanı görüp görmediğini sormuş. Kaynağın suyunu içmesi pek hoş diye karşılık vermiş çocuk boş bakışlarla. "Hep buradan su alırım." Cadı karşısındaki adamın aptal olduğunu düşünerek geri dönmüş ve ablasına kaçakları bulamadığını söylemiş. Ablası yine yolda birileriyle karşılaşıp karşılaşmadığını sormuş. "Karşılaştım aslında." demiş kardeşi. "Yarım akıllının teki kaynaktan su alıyordu. Ağzından tek bir mantıklı laf çıkmadı." "O yarım akıllı dediğim benim oğlum. Kaynak dediğinse karısıydı çok bilmiş kardeşim," diye cırlamış cadı. Anlaşılan iş başa düştü. Böyle dedikten sonra testisine atlayıp kamçı niyetine bir yılanı kaptığı gibi yola düşmüş. Bu arada genç adam yine arkasına bakıp annesinin peşlerinde olduğunu görmüş. Genç kıza dokunarak onu bir ağaca dönüştürmüş. Kendi de bir yılan olup ağacın gövdesine dolanmış. Cadı kadın onları tanımış. Bir ağacı söküp parça parça etmek için tanımış ve ağacı söküp parça parça etmek için öfkeyle ağaca doğru ilerlemiş. Ancak o esnada ağaca sarılmış olan yılanı görünce kendi oğlunu da öldürmekten korkmuş. "Oğlum, yavrum, bana kızın serçe parmağını ver hiç değilse," demiş. "Ben de sizi rahat bırakayım," demiş oğluna. Oğlan başka türlü annesinden kurtulamayacaklarını, annesinin kızın serçe parmağını yemesi gerektiğini anlayınca kızın parmağını cadıya göstermiş.
İhtiyar cadı parmağı mideye indirdiği gibi kendi topraklarına dönmüş. Bunun üzerine genç adam kıza ve kendine dokunmuş, yeniden insan şekline bürünmüşler. Sonra da genç kızın babasına padişaha gitmeye karar vermişler. Tılsımını kaybeden delikanlı bir faniye dönüşmüş. Şeytani yanı ise annesinin ve akrabalarının yanında kalmış. Padişah çocuklarını büyük bir sevinçle karşılayarak onların şerefine bir düğün ziyafeti kurdurmuş. Padişahın ölümünden sonra ülkenin idaresi de bu genç çiftin olmuş. Evet. Nasıl buldunuz? Parmak gitti. Acaba hangi parmak? Serçe parmak gitmiş. Böyle bir masaldı bugünkü masal. Ben yine yerlere oturdum baktım. Ya dedim ki yeşil koltukta olursam bugün böyle yeşil etek falan giydim. Yeşil yeşil çok bir arada olacak değiştiğim ama gerçekten şöyle burası da sıcak bastırıyor. Kışın güzel ama yazın oturulmuyormuş. Bunu fark etmiş oldum. Evet. Bugünkü masalım da burada bitti. Bugün biraz yorgunum. Dün zaten imparator üyelere yayın yaptım. Yarın ya da pazar günü savaşçı üyelere yaparım. Ondan sonra imparatorlara bir yayın daha tekrarlarım. Belki gündüz bile yayın açabilirim. Belli olmaz ya da maçtan önce. Bakalım. İstanbul ev yenileme mi? O neymiş? Bakıyorum. Evet. İşte böyle. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi geceler, tatlı rüyalar. Küçük parmak da olsa vermem ya. Görüşmek üzere. İyi geceler. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı, daha fazlasını istiyorsanız da üye olmayı unutmayın. Yabancı takipçiler için ya da yurt dışından takipçiler için ise Patreon sayfamı öneriyorum. Patreon'da üyelik yayınlarımın tekrarı oluyor. Görüşürüz. Patreon ama yeni dönemde yeni şeyler yapacağım. Daha fazla Patreon ağırlık vereceğim. Görüşürüz. Bay bay. İyi geceler.